Sola dönün. Ardından 100 metre sonra hafifçe sağdan devam edin. Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe mahallesinde bulunan Priene Ören yerindeki Priene Antik Kenti, Miletli Hippodamus tarafından geliştirilen ızgara şehir planının en eski örneklerindendir. Bu, Priene'nin isminin dünyaca tanınmasında en önemli etkendir. Kent iyi korunmuş caddeleri ve yapılarıyla ilk çağdaki görünümünü korumaktadır. Söke'nin 15 kilometre güneybatısında kurulan antik kent, 370 metre yükseklikteki sarp kayalık arazide yer almasından dolayı denizden ve çevreden gelebilecek saldırılara karşı tarih boyunca avantaj sağlamış. Priene kelimesinin Helen Yunan dilinde bir anlamı yoktur. Helen işgalinden önce Anadolu'nun yerli halkı olan Luvilerin dilinden geldiği tahmin edilir. Luvi dilinde hisar anlamına gelen Priya, yurdu anlamına gelen Vana takısı alarak Priyavana oluşmuş ve Helenistik dönemde Priene halini almış olduğu varsayılır. Türkçe karşılığı Hisar yurdudur. Son araştırmalara göre Ahiyawa kralının Milet bölgesinde kurduğu ve Priene'nin de bu krallığın şehirlerinden biri olduğu teorisi güçlenmektedir. Dolayısıyla kelime tam olarak orijinal haliyle günümüze kadar ulaşmıştır. Hakkındaki bilgilere tarihte ilk kez M.Ö. 7. yüzyıldaki antik kaynaklarda ulaşılan Priene Antik Kenti'nin M.Ö. 2. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor. 12 Yuan kentinin meydana getirdiği dini ve siyasi birliğin toplantı merkezi olan Panionion, Priene'nin sınırları içinde kalıyor ve buradaki törenleri Prieneliler yönetiyorlardı. Bu da Priene'nin önemini arttırıyordu. Gerçekten de Milet, Didim ve Priene antik kentlerinin yer aldığı bölge Anadolu'nun en güzel bölgelerinden birisidir. Deniz ticaretiyle zenginleşen şehrin Nauglokos adını taşıyan limanı, Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar ile dolarak Büyük Menderes Ovası'nın topraklarının altında kalmış. Limanın verimli topraklarla dolmasıyla şehrin önemi de büyük ölçüde ortadan kaybolmuş. 2. yüzyılda da tamamen terk edilen Priene Antik Kenti'nde çok sayıda önemli mimari yapı bulunuyor. En önemli yapıları arasında Demeter Tapınağı, Athena Tapınağı, 5000 kapasiteli antik tiyatro, Agora, Zeus Tapınağı, Boleterion, yukarı ve aşağı Cimnasyon, Mısır Tapınağı, Büyük İskender'in evi, Bizans Kilisesi, nekropol ve konut alanlarını saymak mümkün. İonya Birliği'nin siyasal ve dinsel merkezi Panionion, Priene toprakları içinde bulunduğundan kent İonya'nın en eski yerleşimlerinden biri olduğu düşünülüyor.
Agora M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir ve şehrin merkezinde yer almaktadır. Üç tarafı stoalarla çevrilirdi ve stoaların arkasında da magazinler bulunmaktadır. Agora toplamda 2 bloklu bir araziyi kapsamaktadır ve 75'e 46 metre boyutlarındadır. Agora'nın ortasında Hermes'e adanmış bir sunak bulunmaktadır. Bu sunağın da doğusunda da taşlarla oluşturulmuş 2 platform yer almaktadır. Agora'da birçok heykel altı ele geçirilmiştir. Efsaneye göre Atina'nın efsanevi kralı Kodros'un torunu Aipeitos'un kurduğu kentin ilk olarak nerede bulunduğu bilinmemektedir. Kentin bu ilk yerinden günümüze sadece Athena portresi olan bir sikke ulaşabilmiştir. Antik dönemin 7 bilgesinden biri olan Bias'ın M.Ö. 6. yüzyıl başlarında bu kentte yaşadığı söylenmektedir. Kent M.Ö. 495'teki Lade Deniz Savaşı'na 12 gemiyle katılmıştır. Daha sonra Atina'nın önderliğindeki Attika Delos Deniz Birliği'ne üye olmuştur. Priene Attina'nın yardımıyla M.Ö. 350'de bugünkü yerine yeniden kurulmuştur. Tarihinin hiçbir döneminde önemli bir siyasal rol oynamayan kent başlangıçta Atina'ya bağlanmıştır. M.Ö. 334'te Büyük İskender Priene'ye gelmiş ve Athena tapınağının tamamlanması için destek vermiştir. Kent daha sonra Bergama Krallığı'nın M.Ö. 2. yüzyıl ortalarında da Roma'nın egemenliğine girmiştir. Menderes'in getirdiği alüvyonlar Priene'yi denizden oldukça uzaklaştırmıştır ve bu nedenle Roma döneminin sonlarında önemini yitirmiştir. Doğu Roma yönetimi sırasında Efes'e bağlı bir psikoposluk merkezi olmuştur. 13. yüzyılda deprem ve sıtma nedeniyle kent terk edilmiş. Ana caddenin batı ucunda bulunan Kibele evinden çıkarılan başsız Kibele heykelciliği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.
Burası oldukça büyük bir yerleşim, büyük bir medeniyetin insan izi. Burada yüz binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Pireneli zenginlerin, Pireneli soyluların, villaların, evlerin olduğu bölge. Ve bu evlerden yüzlerce var burada. Şu anda bulunduğum yerde Aleksandriya'nın evi diye tanımlanıyor. Tabii bu tarihte bildiğimiz Büyük İskender. Ama müthiş bir yerleşim var, müthiş planlı bir yerleşim var. Yani Ege'deki antik kentler arasındaki en planlı, en düzgün yer burası diyebilirim. Yollar var, yolların yanlarında kanallar var. Ve müthiş bir yer. Çok ev var. Yani Efes'teki yamaç evleri vardır bildiğimiz zengin evleri olarak. Ama burada yüzlerce var. Devam edelim. Turumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi evler planlı, düzgün. Adalar şeklinde yapmışlar evleri. Ve gördüğünüz gibi her adaların arasında boşluklar ve merdivenlerle yukarıya doğru çıkılıyor. Burası başka bir ev. Yan tarafında merdivenle yukarıya çıkılıyor. Ve burası da başka bir soyluya ait ev. Ve burada da öbür tarafın evleri. Yolu görüyorsunuz. Tam ortadan su kanalı geçiyor. Su kanalı aşağıya kadar gidiyor ve merdivenlerin arasında da köprüler de yapmışlar. Ve su kanalı giriş kapısı burada. Yani ayrı bir site şeklinde düzenlenmiş. Bakın bu başka bir yapıya benziyor. Buradan merdivenlerle çıkılıyor. Bakalım nereye gidiyor. Şurada görmüş olduğunuz kitabeyi okuyalım. Kitabeden şu anda bulunduğumuz binanın amacının ne olduğunu öğrenelim. Sinagogmuş. Şu an bulunduğum yer sinagogmuş. Pirene'de İsa'dan sonra 4. yüzyılın sonlarında ve 7. yüzyılın başına kadar sinagog olarak kullanılmış. Yani diğerlerinden ayrılan bir yapı. Zaten başka bir amaçla yapıldığı belliydi. Yani şu anda bulunduğumuz dönem milattan sonra 4. ve 7. yüzyıllarda sinagog olarak kullanılmış bir bölge. Demek ki o dönemlerde Yahudiler burada varmış. Merdivenlerden çıkarak girdiğim şu bölge bir ev. Evin kendi yeri, sinagog olarak adlandırılan bölge ise şu yanda bulunan 14. cadde adı verilmiş. Şu caddeden gelerek şu alandaki yapı sinagog. Sinagog olarak dua edilen yer, bu bulunan yer. Şuradan da görüldüğü üzere. Şu az önce merdivenlerden girdiğimiz yer. Şurası da sinagogun olduğu yer. Şuradan 14. caddeden girilip sinagoga giriliyor. Yahudi sinagogunun duvarındaki niş burası. Demek ki burası Kudüs'e bakan taraf. Yani güney taraf. Yani şu anda sinagogun girişinin olduğu 14. sokaktayız. Buralar hep insanların evleri. Kare planlı yapılar. Burası da zengin bir çiftçinin evi. Burası da o dönemde burada da tabii ticaretle uğraşıldığı için çok zengin bir yer olduğuna göre ticaret vardır. Ticaretin olduğu yerde de Yahudi eksik olmaz. Yahudi topluluğunda burada da bir sinagogu, ibadet yeri yapılmış. Pirene'yi gezmeye devam ediyoruz. Burada artık evleri bitirdik. Ve artık kentin Akropolis'ine
ibadethanelerine, tapınaklarına, meclis binalarına olan girişi görüyoruz. Çok büyük bir alan. Sonra devam. Şuraya çıktıktan sonra kapatıp devam edeceğim. Bu yapılar diğer yerlerde gördüğümüz agoraya, dükkanlara benziyor. Çünkü önden bir giriş kapısı var. Tek odalı bir mekan. Ve bunlardan yol boyunca sıralanmış. Bizdeki pasaj, agora dediğimiz bizdeki pasaj mantığındaki yerler. Karşı taraflar ev. Ve bunların arka tarafları da ev. Bu ön taraflarında böyle yol boyunca dükkanlar sıralanmış. Bakın görüyorsunuz, buradan kapısı var ve içeri giriyorsunuz. Yine kare planlı yapılar, çok düzgün bir kentleşme ve her adaların etrafında da ayrılmış iki taraf merdivenlerle çıkılıyor ve burada da caddeleri var. Turumuza devam. Balıkların, etlerin konulduğu yerler. Şu karşıda görüyorsunuz. Şu. Öbürü nerede? Öbürü de şurada. Hadi gidelim. Evet, burada insanlar etlerini, balıklarını sergiliyor. Daha sonra şu yukarı yapıya çıkacağız. Bu alana bir bakalım. Şimdi az önce şu kapıdan geldik içeriye. Buradakine göre de Helenistik dönem evleri varmış. Az önce gezdik, dolaştık hepsini. Alexandria'nın evini de gördük. Gıda pazarı olan yer burası. Ve yanlarda da marketler var büyük bir ihtimalle. Sinagogu gördük. Ausgang bu tarafmış. Ausgang'a kadar Davis, Bolerion ve Pratenion, Asklepion'u gördük aslında ve Agora. Tiyatrosu aşağıda.
Burası herhalde bir otobüs durağı bekleme yeri galiba. Ve Athena Tapınağı. Athena kültü de ilginç bir kült. Hala yaşayan bir kült. Hala yaşayan bir tapınma şekli. Athena'ya tapınanlar günümüzde de tapınmaya devam ediyor. Kendini Hristiyanlığın içinde gizleyip Hazreti Meryem kültü yaratmışlar. Hazreti Meryem kültüyle birlikte Athena devam ediyor. Şimdi buradan Athena tapınağına doğru gidelim. Athena Tapınağı, Priene'nin en eski ve en önemli yapılarından birisidir. Deniz seviyesinden yaklaşık 100 metre yüksekliktedir. Tapınağın mimarisi klasik dönem Helen mimarisine uyum göstermektedir. 6x11 sütunlu İyon düzeninde inşa edilmiştir. Tapınağın mimarı dünyanın 7 harikasından biri olan Bodrum Mausoleum ve Didim'deki Apollon Tapınağı'nda mimarı olan ünlü Phiaios'tur. Tapınakta 24 yönlü sütunlar kullanılmıştır. Vitruvius de Architectura adlı kitabında İyon tapınaklarına örnek olarak bu tapınağı vermektedir.
buradaki önümüzdeki alanın boydan boya, karşı tepelere kadar boydan boya deniz olduğunu hayal edin. Mavi suları hayal edin. Ve böyle bir yerde bu yüksekliğe bu taşları getirmişler. Kent yapmışlar. Dükkanlarını yapmışlar. Tapınma yerlerini, ibadethanelerini yapmışlar. Şu anda bulunduğumuz yer yanılmıyorsam Mısır tanrılarının olduğu yer. Ticaret yapıyorlar. Aşağıda da sinagog gördük. Az ilerideki kilise var. Athena tapınağı var. Bütün dinler bir aradaysa bu aslında ne demek? Dinlerin kardeşliği falan değil. Dinler hiçbir zaman kardeş olmamıştır. Ellerine geçen ilk fırsatta birbirlerini boğazlamaktan geri durmazlar. Büyük bir yerleşim olduğuna göre büyük bir ticaret dönüyor. Yahudiler de burada. Ticaretin olduğu yerde Yahudisiz olmaz. İşte Mısır tanrıların ibadethanesi, Athena tapınağı, kilise, sinagog bu dinlerin kardeşliğini değil, burada kozmopolit bir yaşam olduğunu gösterir. Her dinden, her ırktan insanın olduğunu. Ve dolayısıyla herkes kendi tapınağını yapmış.